Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel ben. Estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Size bu hafta yüz germe ameliyatları hakkında bilgi vereceğim diye söz vermiştim. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Yüzde aşırı miktarda deformite varsa ya da siz hızlı ve net bir düzelme istiyorsanız, aşırı bir deformite olmasa bile, o zaman ihtiyacınız olan şey yüz germe ameliyatıdır. Bunu da nasıl yapıyoruz? Öncelikle genel anestezi altında yapıyoruz. Kesilerimiz kulak önünden başlıyor. Kulağın içine giriyor. Yani kulağın önünde değil. Burada tragus dediğimiz kıkırdağın arkasından geçen bir iz oluyor. Sonra hemen şurada kulak memesinin oraya 2-3 milimlik bir kesi devam ediyor. Kulağın arkasına dönüyor ve saçlı deriye giriyor ve kayboluyor. Aynı şekilde burada da favori hattından minik bir giriş yapıyor. Saçlı deriye bazen çıkıyoruz, bazen çıkmıyoruz ama genellikle çıkmıyoruz. Bu kulak arkasındaki kesiyle boyun bölgesini toparlıyoruz. Kulak önündeki kesiyle ise yüzü toparlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bazen hastalar geliyor, diyor ki hocam şuradan biraz kes, şöyle deriyi çek, dik, tamam bu bana yeter diyor. Diyorum ki olmaz. Çünkü sizin sarkan şey, aslında yüzünüzde sarkan şey deri değil. Derinin altındaki katman asıl sarkan şey. Onu mutlaka toparlamamız lazım ve zaten yüz germe ameliyatlarının temelinde bu cildin altındaki süperfisyal muskula aponeurotik sistem dediğimiz ve SMAS olarak kısalttığımız tabakanın sıkılaştırılması görev alıyor. Yani derinin altında yüzü böyle bir çeşit maske gibi saran bir tabaka var ve o tabakanın adı SMAS. Aslında kasların üzerini saran bir tabaka bu. O tabaka gevşedikçe yüzde aşağıya doğru düşüyor. Ve tabi beraberinde kaslar uzuyor, kaslar gevşiyor, boyundaki kaslar hipertrofik oluyor ve böyle bantlar oluşmaya başlıyor. Buradaki bütün yapıları içeriden düzeltmek zorundayız. Yani buradan minicik bir deri parçasını çıkarıp sonra diktik oldu diye bir şey yok. Çünkü olmaz. 1-2 sene sonra, 1-2 sene bile değil, 6 ay sonra bana geri gelirsiniz. Dersiniz ki bu neden olmadı. O yüzden ben böyle mini lift vesaire gibi şeylere açıkçası çok inanmıyorum. Bence yapılıyorsa yüz germe doğru bir şekilde yapılmalı. Buna inanıyorum. Nasıl yapıyoruz? Gene anlattığım gibi kulağın önünden yapılan insizyonlar arkasından deriyi kaldırıyoruz. Deriyi kaldırdıktan sonra cildin altındaki o sarkan tabakayı belli bir teknikle, özel bir teknikle onu da ayrıca kaldırıyoruz ve daha sonra da yukarıya doğru çekerek buradaki şakak bölgesinde mevcut olan temporal kası asıyoruz ve boyundaki kasları vesaireyi de sıkılaştırıyoruz. Arkasından fazla deriyi çıkartıp dikiyoruz. İşlemden sonra boyun bölgesinde tabii eğer yağınız vesaireniz varsa mutlaka o bölgelere de liposuction yapıp, gerekirse boyun altından kesi yapıp boyundaki kasları sıkılaştırıp bu işlemleri tamamladıktan sonra elbette ki işlemi bitiriyoruz ve mutlaka yağ enjeksiyonunu yüz germe ameliyatlarımızla kombine ediyoruz. Yani yağ enjeksiyonu yapılmadan bir yüz germe ameliyatı asla size istediğiniz sonucu vermez. Çünkü mutlaka yüzde dokular boşalıyor. Siz bu deriyi ne kadar gererseniz gerin, orada çökmüş olan yerler çökmüş olarak devam edecektir yüz germe ameliyatından sonra, eğer yağ enjeksiyonu yapılmazsa. Ameliyattan sonra neler oluyor? Yüzünüze direnler yerleştiriyoruz. Yani içeride birikebilecek kan, sıvı vesaireyi dışarıya almak için dışarıya uzanan minik borucuklar oluyor. Her iki taraftan en az bir tane borucuk dışarıya doğru uzanıyor. Bunlar bir haznede toplanıyorlar ve içerideki kanı, sıvıyı dışarıya alıyorlar. Bunları takip ediyoruz. Eğer ertesi gün eğer bu sıvı, kan vesaire çok azaldıysa, direnden gelen miktar az ise o zaman onları çıkarıp atıyoruz. Aynı zamanda ameliyat çıkışında yüzünüzde belirgin böyle kocaman bir bandaj yapıyoruz. Genellikle o bandajı da ertesi gün çıkartıp daha minik bir bandajla değiştiriyoruz. İşlem ne zaman oturuyor? Genellikle alınmayan dikişler kullanıyoruz fakat tek tük anahtar dikişler kullandığımız zaman onları genelde 3-5 günden önce almak gerekiyor çünkü iz bırakabiliyor. Oturması tabii ki minimum 1 ayı alıyor ama aslında 3-5 ay alan, hani tam oturması, hani kimse ne yaptığımı anlamasın, ne yaptırdığımı anlamasın derseniz eğer gene en az bir 3 ay geçmesi lazım diye düşünüyorum. İzleriniz ilk başta bir miktar kızarık oluyor. Zamanla izler soluyor ve daha az göze çarpar hale geliyor. Fakat tabii ki bu sizin yara iyileşmenizin şekline de bağlı. Yani bazı kişilerde iz çok kalıyor, bazı kişilerde az kalıyor. Bunu kestirmek çok mümkün değil. Ama herkes genelde kendini biliyor.
Ben genelde hastalarıma şunu soruyorum, yaralarınız nasıl iyileşir? Mesela özellikle omuz kısmında çok iz kalır. Bu bölgenizde bir kesi olduğunda nasıl iyileşir? Ya da göğüs kısmınızda bir kesi olduğunda, herhangi bir şey battığında nasıl iyileşir? Eğer hiç iz bırakmadan pürüzsüz bir şekilde iyileşiyorsa bu hastanın yüz germe ameliyatından sonra da izlerinin pırıl pırıl iyileşme olasılığı çok yüksek. İzi etkileyen ikinci unsur da yapılan ameliyatta derinin ne kadar çıkarıldığı. Eğer içerideki dokular sıkılaştırıldıktan sonra deri çok fazla gerilerek dikildiyse, yani dikiş hattında belirgin bir tansiyon varsa, çok gerginlik varsa orada ne yaparsanız yapın mutlaka çok iz kalacaktır. O yüzden deriyi çok fazla gererek çıkarmayı çok önermiyoruz ve yapmıyoruz. Zaten bir işe de yaramıyor. Dediğim gibi yüz germe ameliyatında en önemli şey derinin altında yapılan işler. İkinci bahsetmek istediğim şey de yaptığımız yüz germe ameliyatının çok değiştiği. Yani A cerrahı, B cerrahı, C cerrahı, şu dünyada o kadar çok plastik cerrah var ve hepsi farklı bir teknik kullanıyor. Herkes kendine yakın olan bir tekniği kullanıyor fakat gene de bu teknikleri genellikle üçe ayırıyoruz. Bir tanesi geleneksel yöntemler. Bir tanesi dip plane dediğimiz derin plan yüz germe yöntemleri. Diğeri ise benim daha çok tercih ettiğim high spas yüz germe tekniği. Buna lameller yani tabakalı yüz germe de diyebiliyoruz. Geleneksel yüz germe yöntemlerinde maalesef SMAS tabakası sadece şu bölgede oynandığı için yüzün üst kısmına çok etkisi olmuyor ve yüzü komple yukarı kaldırmıyor. Ama hasta iyi oluyor mu? Tabii ki önceye göre iyi oluyor. Fakat gene de orta yüz konusunda bir sıkıntı vardı geleneksel yöntemlerde. O yüzden zaten insanlar ve cerrahlar derin plan ya da high smas tekniğine yöneldiler. Dip plane uygulamıyorum çünkü high smas tekniği bence çok güzel bir teknik. Tek farkı dediğim gibi geleneksel yöntemden yüzü tabakalar halinde kaldırıyor. Fakat yüzü yukarıya doğru çektiğinizde bütün yüz kompozit olarak yukarıya geliyor. Ve üstteki orta yüzü de etkilediği için sonuç oldukça iyi oluyor. Bunu da belirtmek istedim. High smas tekniğiyle yüz germe bana göre şu anda yapılan en iyi yüz germe tekniklerinden bir tanesi. Tabii ki cerrahın elinin neye yatkın olduğu da önemli. Ben bu teknikle çok iyi sonuç alırım. Bir başka cerrah diğer teknikle aynı sonucu alabilir. Benim fikrim bu şekilde. Siz de kendinizi hangi cerraha ve kime yakın hissederseniz tabii ki ona ameliyat olabilirsiniz. Bu konu hakkındaki bilgilendirmelerim bu kadar. Bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olun. Sorularınızı da bekliyorum.